Bugün sizlere 21 Mart tarihinde İngiltere'de yaşanmış korkunç bir cinayet anlatacağım. Çok yakın zamanda gerçekleşmiş Sarah Everard cinayet dosyası İngiltere başta olmak üzere dünyada çok konuşuldu ve devamında İngiltere'de büyük protestolar gerçekleşti. Sarah Everard 1980'li yılında İngiltere'de dünyaya geldi. 2005 ve 2008 yılları arasında üniversitede beşeri coğrafya alanında eğitim görmeye başladı. 2021 yılına geldiğimizde özel bir şirketin pazarlama bölümünde çalışıyordu. 3 Mart 2021 günü saat 21 sonunda Everard vakit geçirdiği bir arkadaşının evinden ayrıldı. Evine giderken her zaman kullandığı caddeleri kullandı. Yoldayken erkek arkadaşıyla 15 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Ertesi gün buluşmayı planlamışlardı. Polis Sarah'ın son yarım saatini takip etmeyi başaracaktı. Son olarak saat tam 21.28'de bir evin kapı kamerasına gözükecekti. Bundan tam 4 dakika sonra da bir polis aracı onun peşinden kameraya görünmüştü. Bu polis arabasının içindeki memur Wayne Cousins'tı. Tahmin edildiği üzere Sarah Wayne'e polis arabasıyla yaklaştı. Polis kimliği sayesinde onu aracına almaya başardı. Birazdan bundan daha detaylı bahsedeceğim. Bu esnada saat 21.35'te civardan geçen bir otobüsün kamerası da onları görüntülemişti. Sarah kelepçeliydi. Ertesi gün erkek arkadaşı Sarah'a ulaşmaya çalıştı fakat başaramadı. Buluşmaya da gelmeyince bir şeylerin ters gittiğini fark etti ve derhal polisle iletişime geçti. 4 Mart'ta Sarah kayıp olarak bildirildi. Yaklaşık bir hafta boyunca yetkililer kayıp kadını bulmak için çalışma gerçekleştirdiler. 10 Mart'ta soruşturmada bir ilerleme yaşanacaktı. Ormanlık bir alanda araştırmalar yapan polis bir çanta içerisinde bazı insan bedeni uzuvları buldu. 2 gün sonra bulunan uzuvların Sarah Everard'a ait olduğu diş kayıtları aracılığıyla kesinleşti. Çantanın bulunduğu yer geniş çaplı bir aramaya tabi tutuldu. Ormanın yanındaki kasabada dahil olmak üzere polis kanıt bulmak için ellerinden geleni yaptı. Polis dalgıçları da görevdeydi. Telefonun denize atıldığı tahmin ediliyordu. Fakat bu kanıtlanamadı. Telefonu hiçbir yerde bulunamadı. 1 Haziran 2021 tarihinde adli tıp çalışmaları sonucu Sarah Everard'ın boynuna uygulanan baskı sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kamera kayıtları polisi 9 Mart'ta bir şüpheliye yönlendirdi. Wayne Cousins. Kendisi 48 yaşında bir polis memuruydu. Tarih itibariyle henüz Sarah'ın bedeni bulunmamıştı. Bu yüzden Wayne, Sarah'ı kaçırdığı şüphesiyle gözaltına alındı. Kısa bir sorgunun ardından serbest kalan Wayne, ertesi gün bedenin bulunmasıyla beraber tekrar gözaltına alınacaktı. Gözaltına alındığının ertesi günü nezarette kafasından yaralandığı için hastaneye kaldırıldı. Polisin söylediğine göre bu yara bir başınayken olmuştu. Ya kendi kendine kafasını yaraladı ya da polis ona şiddet uyguladığı için bunu söyledi. Bununla ilgili bir bilgimiz yok. Bedenin bulunmasına 2 gün sonra Wayne Cousins, Sarah Everard'ı kaçırmak ve öldürmek suçlarından yargılanmaya başladı. 2 hafta sonra tüm suçlamaları kabul etti. Everard'ın cinayetinin tüm sorumluluğunu üzerine aldı. Onu kaçırdığını, cinsel saldırıda bulunduğunu ve daha sonra da canını aldığını itiraf etti. Söylediğine göre Sarah'la daha önce hiçbir tanışıklıkları yoktu. Rastgele seçilmiş bir kurbandı. Onu arabasını almak için kelepçeleyip tutuklamıştı. Sarah dışarıdayken Covid nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı. Bu bahaneyle onu tutuklamıştı. Cinayetin detayları soruşturmanın ilerleyen kısımlarında ortaya çıktı. Cousins günler önceden kaçırma için kullandığı arabayı kiralamak için rezerve etmişti. Everard'ı kaçırdıktan sonra saat gece 1 civarına tenha yerlere gitti. Bu kamera kayıtları tarafından doğrulanmıştı. Arabayı da ertesi sabah kiralama şirketine geri bıraktı. Birini öldürmeyi günler önceden planladığı çok belli. İş yerinde de bazı tuhaf davranışlar sergileyecekti bu olaylardan sonra. İlerleyen günlerde amirlerin artık silah kullanmak istemediğini, bazı stres sorunları yaşadığını söyledi. 8 Mart'ta yani Sarah kaybolduktan 5 gün sonra hastalık izni alarak işe gelmemişti. Cinayetin tam olarak nasıl gerçekleştiğini bilmiyoruz. Fakat bildiklerimiz şöyle. Sarah 5 dakika gibi kısa bir sürede kaçırdı. Ona cinsel saldırıda bulunduktan sonra adli tıbbın da belirlediği üzere boynuna baskı uygulayarak canını aldı. Sarah ormanlık alana götüren Wayne burada bedeni bıraktı. Şimdi ilginç bir detaydan bahsedeyim. Wayne evliydi ve çocukları vardı. Cinayetten günler sonra onları Sarah'ın bedenini bıraktığı yerin yakınına gezmeye götürdü. Bu esnada gizlice yanlarına ayrılıp bedeni yakacaktı. Bundan bir süre sonra da yanmış bedeni taşıyıp saklayacaktı. Sorgu için karakola getirildiğinde finansal problemleri olduğu için işe gelmediğine, psikolojisinin bozulduğunu söyledi.
Bahanesi de garipti. Doğu Avrupalı bir kızla ilişki yaşadığını, daha sonra bu kızın bir hayat kadını olduğunu öğrendiğini söyledi. Mafya ile başı belaya girmiş, işin içinden çıkamadığını söylüyordu. Bunların birer bahane olduğu kısa bir sürede ortaya çıkacaktı. Kamera kayıtları onun bu cinayetin sorumlusu olduğunu kanıtlıyordu. Bu kamera kayıtları şu anda halkın erişimine açık değil. Bu yüzden sizlerle paylaşamıyorum. Anladığım kadarıyla olaylar çok yeni olduğu için bunlar henüz bizimle paylaşılmamış. Mahkemesi halen daha devam ediyor. Müebbet hapis cezası alacak kesin gibi duruyor. Aksi bir gelişme olduğu takdirde sizleri bilgilendireceğim. Wayne'in amirlerinden biri mahkemedeki itirafından sonra bazı açıklamalar yaptı. Bu işlenen suç midemi bulandırıyor, öfkelendiriyor ve beni hayal kırıklığına uğrattı. Onun tüm mesai arkadaşları ihanete uğramış gibi hissediyor. Sarah muhteşem, yetenekli bir genç kadındı ve önünde mükemmel bir hayat onu bekliyordu. Bu hayat onun ellerinden çalındı. Dava, polis şiddeti konusunda geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Wayne yetkilerini kötüye kullanmıştı. Elindeki yetki sayesinde Sarah'ı kaçırmıştı. Hükümet sokakların aydınlatılması ve kameraların arttırılması için 25 milyon sterlin harcayacaklarını duyurdu. Aynı zamanda bu dava İngiltere'de kadınların güvenliği hakkında da bazı tartışmaları beraberinde getirdi. İngiliz hükümeti kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet stratejisiyle ilgili bir kamuoyu araştırması yaptı. Bu araştırma sonucu çeşitli önlemlerin alınması planlandı. Henüz bu konuyla ilgili bir gelişme yok. Olayın ardından şehirlerde Sarah'ın anısına bazı nöbetler tutuldu. Bu nöbetler kadınların sokaklarda güvenli yürüyebilmesi adına bir protestoydu da aslında. Başbakan başta olmak üzere devlet yetkililerine bu konu hakkında bir şeyler yapmaları gerektiğini söylüyorlardı. Başbakan, kadınların sokakta rahatça yürüyebilmesi için yapabilecekleri her şeyi yapacağını söyledi. Az önce bahsettiğim nöbetler Covid yasakları sırasında gerçekleşti. Polisin bir kadının nöbet sırasında kelepçelediği görüntü ülkede yayıldı ve bu endişelerin daha da artmasına sebep oldu. İngiltere'nin bu konuda nasıl önlemler alacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Umarım alınan önlemler tüm ülkeler için örnek niteliğinde olabilir. Sarah Everard'ın cinayeti çok yakın zamanda gerçekleşmiş ve İngiltere'yi sarsmış bir cinayet. Cinayeti işleyen kişinin bir polis olması halkı dehşete sokmuştu. Onları koruması gereken birinin canice bir kadını öldürmesi insanları ayağa kaldırdı. Yapılan protestolar kadınların sokakta güvenli yürüyebilmesi adınaydı. Söylediğim gibi bu olay çok yeni olduğu için bazı detayları bilemiyoruz. İlerleyen süreçte öğreneceğimiz bilgilere ve detaylara göre bu videonun devamını yapabilirim. Sizin olayla ilgili görüşleriniz nedir? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.